Sizce bu kadar büyük coğrafya neyi ifade ediyor? Son zamanlarda hem doğuda hem de batıda sıkça konuşulan, üzerine raporlar yayınlanan ve bazı devletlerin de tepkisini çeken sorular var. Türkiye, 100 sene sonra doğal hinterland yani etkin olduğu coğrafyaya mı yöneliyor? Doğu Türkistan'dan Kırım'a kadar olan bölge, Türkiye'nin coğrafi etki alanına giriyor mu? Soruları ciddi gündem oluşturmuş durumda. Biz de bu sefer tüm bu soruları ve bölgedeki güç dengelerini 10 başlıkta ele alacağız. Karabağ Savaşı'ndan sonra Rusya siyasi elitleri ve Kremlin'e yakın medya sıklıkla Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Türk Birliği mi kuruyor? Ankara, Orta Asya'daki Türkleri birlik düşüncesinde örgütlüyor mu sorusunu sıkça sormaya başladılar. Özellikle geçtiğimiz gün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajında şöyle diyordu. Bir öğrencinin Türk dili ve Türk tarihi eğitimi alması iyi mi yoksa kötü mü? Devletler ve bölgeler arası tiyatro, müzik ve dans grupları arasındaki alışveriş çok faydalı görünüyor. Ama açık şovenizm düşünceleri kurnazca yayılırsa kesinlikle kötüdür. Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, önceden uyarlandığı belli olan bir soruya karşı şu değerlendirmeyi yaptı. Türkiye'nin Türk Birliği diye bir hedefi yok. Eski Sovyet Birliği ülkeleri de böyle bir ideale kesinlikle destekleyeceklerini düşünmüyorum. Aslında bu söylemi ilk olarak dillendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ermenistan, Türkiye, Güney Kafkasya'ya yerleşerek Türk İmparatorluğu kurmak istiyor iddialarında bulunmuştu. Peki, başta Moskova olmak üzere Ermenistan'ın hatta Fransa'nın bile Türkiye'nin doğal hinterlandı olan Türk Cumhuriyetlerine yönelmesinden veya yardım etme ihtimalinden bile neden rahatsız? Tam da bu arada tarihi hatırlatma yapmamızda fayda var. 100 sene önce Nuri ve Enver Paşa Güney Kafkasya'ya yol alarak ekonomik ve enerji alanında son derece stratejik öneme sahip Bakü şehrini Bolşevik Taşnak işgalinden kurtarmış, bölgede tarihin akışını değiştirmişti. Günümüzde Bakü'nün Hazar'ın kıyısında Türk dünyasına açılan bir kapı konumunda olması bu hamlenin ne kadar stratejik bir adım olduğunu daha net göstermekte. Bundan dolayı bugün de Türk Cumhuriyetlerini etkisi altında alan, hatta yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömüren güçler doğal olarak Türkiye'nin bölgede etkili olmasını istememekte. Rusya ve Ermenistan'ın hatta Macron'un da Türkiye Türk Birliği mi kuruyor dediği coğrafya neresi? Türk dünyası sadece kültürel faaliyetlerle sınırlandırılamayacak kadar önemli ve stratejik coğrafya. Türk dünyası geçiş yollarıyla, enerji kaynaklarıyla dünyanın merkezinde olan, Avrupa'nın enerji altyapısını oluşturan, Çin'i besleyen, Rusya'nın güç kaynağını oluşturan, genç nüfusuyla Türkçe konuşan, dünyayı etkileyebilecek bir konumda olan bölge. Hatta Doğu ve Batı diye ayrılan bloğa karşı üçüncü bir blok oluşturma potansiyeline de sahip. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın mevcut sınırlarının yanı sıra İran'ın kuzeyinde 40 milyon aşkın Türk topluluğunun bulunduğu Güney Azerbaycan ve 30 milyon aşkın Türk halklarının yaşadığı Doğu Türkistan'a kadar baktığımız zaman Türk dünyasının sınırlarının büyüklüğünü ve önemini görebiliriz. Bu halkları birbirine bağlayan bir diğer husus da bölgenin aydınlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında gösterdikleri büyük fedakarlıklar ve o günden bugüne oluşan bağlar. Sovyetler Birliği dağılmış olsa da Moskova, Orta Asya ve Kafkasya'da hala gücünü koruyor. Rusya, bölgedeki kendine yakın siyasetçilerle Sovyetler Birliği'nden beri devam eden istihbarat, eğitim sistemi ve Rus diliyle bölgede etkisini gün geçtikçe arttırmakta. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya sömürü güçleri tarafından bölündü. Afrika Fransa'nın, Orta Doğu Amerika'nın, Orta Asya ise Rusya'nın payına düştü. Bu kısır döngü yıllardır devam etmekle birlikte bölge halkları üzerinde asimilasyonlara da sebep olmakta. Türkiye'nin özellikle Türk dünyası ile bağlantısının oluşmasına kendine korkulu rüya edinen ve ihtimalini bile kabullenmek istemeyen ülkelerin başında İran geliyor. En taze örneklerinden Türkiye Devlet Başkanı'nın Bakü'de okuduğu 4 satırlık Aras şiirinin İran'da yaşayan Türkleri ne kadar heyecanlandırdığı, diğer taraftan Tahran rejiminin de aşırı tepkisine sebep olduğunu gösterebiliriz. Tahran rejimi siyasi ve kültürel olarak Türkiye'nin bölgede etkili olmasını
asla istemiyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. Nitekim Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden İran, Türkiye'yi kastederek üçüncü bir gücü bölgede istemediklerini defalarca dillendirdi. Bunu engelleyemeyince bu sefer de hiçbir delil olmadığı halde Türkiye Nusra militanlarını bölgeye yerleştiriyor yalanını ortaya atarak Türkiye'nin bölgedeki imajına ve çalışmalarına gölge düşürmeye çalıştı. İran'ın bu korkularının kaynağı olarak Güney Azerbaycan'daki Türk nüfusunun özüne dönmesi ve araçsallaştırdığı radikal mezhep faktörünün elinden çıkabileceği korkusu geliyor. Bu programda çok önemli bir konuğumuz var. Bir dönem Azerbaycan istihbaratında istihbarata karşı koyma biriminde kritik görev almış, şimdiki Doğu Batı Araştırma Merkezi'nin başkanı, bölgeyi ve konuyu derinden bilen Arastun Oruclu'ya bağlanıyoruz. Türkiye'nin bu Türk memleketlerinde güçlü olması çok önemli. Bugünkü dünyamızın jeopolitik reallıkları var. Biz bu memleketlerin bir Çin-Rusya arasında sıkılmasını görürüz. Şu anda yeni jeopolitik durumun formalaşması. Çin'le Rusya birçok konularda bir taraftaş olarak çalışıyor. Tabii ki bu sebepten de Türkiye'nin Türk memleketleri temsil olunması bunların maraklarına tam zıt olarak kabul edilir. İster Rusya olsun, ister Çin olsun, ister İran olsun. Türkiye ne kadar güçlü de olsa Rusya, Çin, İran güçlüğüne karşı duramaz. Türkiye'de bir taraftaşlar da teoretik olarak bugün var. Britanya'nın da ister Azerbaycan'ı ister Türkiye'ni birkaç hallarda açıkça desteklediği. Büyük Britanya bölgeden çok uzak bir devlet. Ama Türkiye zaten bölgenin regional bir gücü. Ve bu güç destek de alınsa o zaman tabii ki Kafkaslar üzerinde Azerbaycan, Hazar Denizi, Merkezi Asya bu koridoru Türkiye tabii ki kontrole alabilir. İran buna karşı bu anlaşılan çünkü bu zaman İran Rusya'dan kesilmiş olur. Ama Türkiye'nin orada taraftarlık imkanları daha geniş, Rusya'dan da geniş. Büyük Britanya'dan da geniş zaten. Yani biz İsrail-Türkiye bu çatışma diyelim, bir söz çatışmasında da kimse bu köprüyü sona kadar yakmak istemiyor. Yani böyle bir oyun risksiz olmuyor. Burada Türkiye'nin dış politika stratejisi düzenli kurulursa Türkiye'nin şansları çok büyük. Bölgeyle ilgili çok fazla bilinmeyen bir detayı dikkatinize arz etmek istiyorum. İran'ın, Fransa'nın, Rusya'nın yanı sıra bölgede etkili olan bir diğer oyuncu İsrail, Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile bağlantısından ve Türkiye'nin bölgede güçlü olmasından rahatsız olmuyor. Diğer coğrafyalarda Ankara ve Tel Aviv bazı konularda anlaşmasalar da Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile aynı cephedeydi. Bu konuya real politik çerçevesinden baktığımızda İsrail bölgede İran ve Rusya'nın güçlü olmasındansa doğal olarak Türkiye'nin etkili olmasından yana. Şimdi asıl sorulara gelelim. Türkiye, Türk dünyasını Türk birliği etrafında örgütlüyor mu? Sahaya rasyonel olarak baktığımızda yukarıda bahsettiğimiz güçlerin yanında Türkiye'nin etkisi ve gücü sınırlı. Bölgede güvenlik, politik ve eğitim alanlarında Türkiye'nin ciddi eksiklikleri var. Örnek olarak Rusya'ya karşı nispeten Türkiye'den giden ürünlere karşı yüksek gümrük vergilerinin alınması. Rus okul ve üniversitelerin yanı sıra Türk eğitim kurumlarının yok denilecek kadar az olması. Türkçe'ye karşı Rusça'nın daha etkili olması. Siyasi ve bürokratik elitler arasında Rusya meyilli insanların daha güçlü olması gibi çok örnek gösterebiliriz. Evet, bölgedeki güç dengelerine baktığımız zaman Türkiye'nin imkanları diğer devletlere göre kısıtlı. O zaman bu uyarı ve rahatsızlıklar niye? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk dünyasını ideolojik ve birlik etrafında örgütleme gibi hedefi yok diyerek bölgedeki Türkiye'yi bir ümit olarak gören kitlelere mi seslendi, yoksa kontrolsüz büyüme potansiyeline sahip Türkiye'ye mi bir mesaj verdi? Dünya yeni düzene doğru kayıyor ve bahsettiğimiz coğrafyanın önemi de gittikçe artıyor. Halklar arasında heyecan ve korku da paralel olarak yükseliyor. Çokça sorulanların arasında bir gün Türk dünyası özüne döner mi? Türkiye ile gerçek anlamda entegrasyon sağlayabilir mi? Soruları geliyor. Şimdi bunları cevaplamak için çok erken. Fakat bütün eksi ve artılara rağmen unutmayalım ki binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar.
Sizce bu kadar büyük coğrafya neyi ifade ediyor?